Kardeşçim, otomobil dünyamdan herkese merhabalar. Olmadı galiba. Otomobil dünyam ile bugün hepinize merhabalar dilerik buradan. Da Buraj'dan olacak. O da yanlış söyledim orada biraz heyecan Daha yapınca. annem diyeceksin kardeşçim. Anneciğim izler zaten beni. Oradan da selamlar olsun sana. Buraçta arabacıklar durur. Ne yapar bunlar burada? Buraj'da getirdik işte 2 tane arabacık da. Biri gerçekten arabacıktır. Bu arabadır yani. Ama neyse devam edelim. Evet, Kıbrıs'a selam arkadaşlar. Niye böyle bir başlangıç yaptık biliyor musunuz? İkimiz de Kıbrıs'ta okuduk. Kıbrıs'tan ev arkadaşım. Daha önceki videolarımızı zaten izlemediyseniz öyle bir hatırlatma yapalım istedik. Naci'cim merhaba, tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar tekrardan. Bugün farklı bir karşılaştırma ile daha sizlerleyiz. Farkı bu karşılaştırmanın şu arkadaşlar. Birisi 0 kilometre, birisi de ikinci el ama ikisinin de ortak bir noktası var. Hatta ortak birkaç noktası var. İkisi de yerden yüksek olma iddiasına sahip araçlar. İkisi de kupe formunda SUV araçlar. Birisi Toyota'nın CHR'ı, hibriti. En dolu haliyle aldığınız zaman ikinci el bir BMW X6 ile aynı fiyata denk geliyor ki o da sevgili kardeşim Naci'nin aracı oluyor. Naci'cim herkese olduğu gibi sana da soralım. Neden BMW X6? Neden bunu seçtim? Çünkü bence hala güncel yüzünün formunu kaybetmedi. Ve hani bu fiyatlara alabileceğiniz yüksek donanımlara sahip bir araç. Ve hani çok fazla da göremediğimiz için hani yollarda daha tercih edilebilir geldi. Şimdi... Ve performans olarak da gerçekten hani tatmin edebilecek bir güce seviyeye şey olduğu için, level'da olduğu için öyle diyeyim. Evet. Daha önceki arabam da zaten hızlı bir arabaydı. Daha önceki aracı Mazda RX-8'di bu arada. Yani çok alakasız iki araçtan bahsediyoruz ama neden böyle bir geçiş yaptığını ya bunu sorarsak. hem babam kullanabiliyor hem ben kullanabiliyorum. Yani ikimiz de tatmin ettiği için hani daha tercih edilebilir oldu. Onun Ortaya için, karışık bir evet, şey ortaya oldu karışık aldık. Hani Şimdi bu tip böyle premium özellikle işte lüks araçların eski versiyonlarıyla alakalı herkesin söylemi şu. Onun masrafıyla kim uğraşacak? Yani aynı paraya gelirse Clio parasına Porsche diye bir mesela video da çektik. Onda da aynı söylemler vardı. Bu konuyla alakalı senden detaylı zaten analizleri alacağız ama öyle mi hakikaten? yani normal rutin bakımların haricinde öyle çok sorun çıkartacak bir araba değil. Zaten ekstrem bir farklılık da yok güncel versiyonlarından. Onda ne sorun çıkarsa bunda da aynı sorun çıkabiliyor. Hani kilometresine göre, yorgunluğuna göre, kullanmanıza göre, periyodik bakımlarına uymanıza göre zaten sizi bekleyen şeyler bellidir. Evet. Bu bağlamda da zaten hani periyodik bakım harici çok bir şey yaptırmıyorum. Ne yaptırıyorsun? İşte farlarını temizlettiriyorsun. Yorgunluktan dolayı yaşadığın şeyler. İşte jantların belki biraz fazla çizilir ya da kozmetik olarak en fazla biraz yıpranır. X5 yerine neden hani X6'yı tercih ettin? Çünkü bu Yani... ilk çıktığı zaman çok eleştirilmişti. İşte kupe formunu SUV olur mu, şudur budur diye ama acayip başarılı oldu. Satış anlamında konuşuyorum. Hem ülkemizde hem de Avrupa genelinde. Benim hala çok alışabildiğim bir ne bileyim kasa tipi değil. Yani neden Naci'cim? Ya şimdi şöyle hani kupe formunda olması zaten bunu cezbeden durumlardan birisi. X5 evet alırsın ama hani daha böyle kupe formda, daha spor bir formda olmadığı için bunu böyle daha spor görüyorsun. Daha böyle heybetli geliyor açıkçası. Daha küçüktür belki X5'ten. Zaten ön yüzü tamamen aynı. Belki orta kapısından sonrası farklı sadece. Evet. İçi de tamamen aynı. Yani ön taraftaysan ve kullanıyorsan aslında X5'ten çok da ayırt edemiyorsun. Öyle bir durum da var. X5'te tek farkı tampon ön tarafta. O farklı. Haricen farları, ön göğüs, direksiyon, koltuklar her şey aynı yani X5'te. Ama işte X5'te diyorum ya o spor formu, o kupe formu yakalayamıyorsun. Hani güçlü de olsa tabii. o istediğin görüntüyü sana yansıtmıyor. Onun için ben X6'dan yana kullandım. Sana aracınla kazasız belasız keyifli sürüşler diliyoruz kardeşim. Teşekkür ederim tekrardan. Eyvallah. O zaman ne yapalım? Ufaktan bir hem içlerine bakalım, dolaşalım bence de hem de bir sürüş karakterine bakalım. Evet, CHR'ın içine geçtik. Burada yine dışarıdaki gibi radikal bir tasarım bizi karşılıyor. Gerçekten farklı göründüğünü söyleyebilirim. Bu arada CHR ufak bir makyajdan da geçti arkadaşlar. Makyajın etkilerini daha çok dışarıda hissediyorsunuz. Hem ön yüzünde hem arka tarafında aydınlatma grubunda bir değişim olmuş durumda. Ama içinde
Çok fazla hani makyajla alakalı ben bakıyorum böyle detaylıca bir hani durum yok. İşte yeni nesil birçok otomobilde olduğu gibi multimedyanın böyle yukarıya konumlandırıldığını ve konsol dışında olduğunu görüyoruz. X6'da konsolun içerisinde mesela, ona geçtiğimiz zaman bakıyor olacağız. Sence nasıl Naci? Hem bir Toyota hem de bir BMW kullanıcısı olarak ne diyorsun iç tasarıma? Hani evet, güzel bir tasarım var. Kötü bir tasarım yok. Ama hani bundaki geniş formu burada göremiyorsun. İşte mesela burada daha kalite algısı yüksek malzemeler kullanılmış. Mesela deri, gerçekleri değil belki, suni deri bilmiyorum ama hani sonuçta bir algıyı yükselten bir şeyler var. Ama bununla birleşik buraları siyah olsun isterdim mesela ben. Siyah tavan seviyorum. Eşya gözlerine bakıyorsun, hani bu anlamda yeterli olduğunu söyleyebiliriz ama X6 ile kıyasla mesela bize. Sence nasıl? Yani X6 ile kıyasladığımda tabii şu an çok küçük geliyor. Mesela en basitinden kol dayamaya ikimiz kolumuzu koyduğumuzda bile paylaşamıyoruz yani. Burayı yolda gidiyorken kavga ederiz o şekilde. Yok sen uzattın, ben uzattım. Ha, o şekilde olabilir, evet, doğru diyorsun. Şu an koltuk bana ayarlı. Şöyle koltuk bana ayarlıken bakıyorum da arkada neredeyse hiç alan yok. Şöyle azıcık öne alacağım koltuğu, çok azıcık. Hani bu şekilde de kullanabilirim. Gel istiyorsan bir de arkalarına bakalım. Arkası yok. Tamam, sığdım. Hani biraz öne ben aldım zaten. Sığdım şu an. Sen nasılsın? Ya ben de sığdım yani, şu an dizlerim değmiyor bile, hatta dik oturduğumda değmiyor ki biraz ileriye aldığımda da kendimi değmiyor. Evet, arkası biraz boş geldi bana bu arada. Yani havalandırma yok, herhangi bir şey yok. Evet, çok sade. Çok, yani hiçbir şey yok diyebiliriz. Kolçak yok. Arkadakiler bu Bardaklıkları buraya koymaları güzel olmuş sadece. Evet. Kapılarda bardaklık gözü çok ideal yani seyahat ederken bence. kesinlikle çok güzel bir detay olmuş bence de. Ama işte kupe formu olabilmesi için bak, tavan çok aşağıda. Benim bakış açımda neredeyse ben kayboluyorum yani. Ve camlar bayağı dar bunda. Evet, Yani camlardan velev ki herhangi bir durumda çıkma ihtimalin yok gibi bir şey. Onu sen söylemiştin hatta. evet, yani herhangi bir kaza durumunda şu kapının sıkıştığını, ki yandan çarpmalarda özellikle sıkışıyor zaten biliyorsunuz ki, kapı kolu olmayacak yani. Öyle bir durumda buradan bir kişinin çıkmasına ihtimal veremiyorum yani. Evet, arkası gerçekten seyircilerin biraz klostrofobik. Bunu zaten ilk kullandığım zaman da belirtmiştim. Şimdi hem bir bagajına bakalım hem de X6'nın direkt arkasına bakalım istiyorum. Bagaja ne diyorsun? Yeterli bence. Hani bu sınıf bir araç alan birisi için büyük bile hatta. Evet. Evet. Çok da Hatta küçük bagajdan biraz alıp arka hacme verselermiş bence bir tık daha iyi bir de gayet olurmuş. daha güzel olabilirmiş yani. Sonuçta koltuklar yatabiliyor. Kullanacağın zaman sonuçta daha fazlasına ihtiyacın olduğunda yatırıp daha kullanışlı bir hale getirebilirlerdi. Tamam, sizin aracı da bir görelim o zaman. Evet, X6'da da gayet büyük bir bagaj hacmi var. Zaten hani aracın boyutları da CHR'dan daha büyük arkadaşlar. Hani bunu söylememize bile gerek yok ve haliyle hem iç hacmi hem bagaj hacmi daha büyük olacaktır. Aradaki işte yaşa oranla böyle bir zaten durum olması çok normal. Ama X6'nın, yani senin X6'nın yanına sıfır bir X6 koyduğumuz zaman da herhalde bir 10 kat fiyat farkı çıkar diye düşünüyorum. Değil mi? Yani böyle zaten bir şu an ithalatı yoktu bile bir ara. Şu an yapıyorlar herhalde. Tekrardan ambargo kalktığı için Amerika'dan geliyor X6 ve X5'ler üretimi. Evet. Baya fark var yani 1,5-2 milyonlara yakın. Yani bu tip konular sizlerin de özellikle arkadaşlar çok ilgisini çektiği için ve hoşunuza gittiği için biz bu tip konuları yapmaya daha çok böyle bu aralar özen gösteriyoruz. Bundan dolayı bu konuyla alakalı yorumlarınızı da mutlaka alt tarafa bekliyoruz ve videolarımızı beğenmeniz, kanala abone olmanız da bizler açısından oldukça önemli. Onu da tekrardan belirtmiş olalım. Bu arkadaş abone mi? Abone misin? Aboneyim tabii ki. Yani onu zil butonunu da aktif olacak Göstereyim lütfen. mi? Aynen. Neyse, göstereyim şimdi, beklemesin arkadaşlar. Hadi şey yapalım. Arka hacimleri gösterelim hemen. Evet, X6 alana bir adet Tofi'de bizden hediye arkadaşlar. Kol dayamamızı açalım. Bak. Ya arkada bayağı olay var gerçekten. Şimdi böyle oturunca, bakınca ekstra bir DVD bağlantısı mı oldu burada? Televizyon falan görüyorum ön tarafta. Orijinalden bunların hepsi fabrikasyon olarak Fabrikasyon. evet geldi. Burada işte arka tarafta DVD oynatıcı var. Klima kontrol paneli var. Arka tarafta bağımsız klima var. Evet. Koltuk ısıtmaları var. Kulaklık girişi görüyorum. Evet. Yani burada öndekilerden bağımsız olarak takılabiliyorsun. Evet, ön taraftan tamamen bağımsız olarak klimayı ve multimedyayı kullanabiliyorsun. İsterseniz de tamamen ön tarafa bağımlı olarak hoparlörlere de vererek bütün ön tarafta ve arka tarafta da multimedyayı aynı şekilde kullanabiliyorsun. Burada böyle zaten ortada birinin oturması mümkün değil. Bazı Şöyle bir versiyonlarında burada da koltuk var. Ama bu ruhsatta da zaten 4 koltuk olarak geçer. Hani isterseniz bunu çıkartıp koltukta takabiliyorsunuz. Ama benim ruhsatım 4 kişilik yazdığı için
Ben 4 kişilik devam ediyorum. Evet, çok yani gerçekten burayı daha şık ve bence zengin kılmış. Arkadaşlar, kumanda var. Yani bunca zamandır bayağı bir otomobil kullandık. Kumandalı bir otomobile çok az, nadir böyle denk gelmişliğim vardır. O zaman bana kullandırma daha doğru düzgün. Neyse, bir şimdi alacağız havasını. Hadi bak ya, hareketlere bak. Valla televizyon var ya, bildiğin. Hangi dizi acaba? Gerçi dizi izlemeyi de bıraktık da Leyla ile Mecnun'dan beri. Leyla ile Mecnun olsaydı izlerdim. Fazla mazotun yok ama neyse, bir turlayalım. Dizelin avantajlarından birisi bayağı gidiyor. Depomuz büyük. O çeyrek depoyla zaten çoğu arabanın yarı deposuna eşittir. Diyorsun. Tabii. Ha, litre Evet. bazında. Depo bayağı büyük çünkü. 95 litre civarı alıyor. 95 litre. Şey, 100 liralık koysan yani Ya. çok ziyan. 100 lirayla çeyrek depoyu görmüyor. Yani tam bitirdiğinde çeyrek depo olmuyor zaten. De hani böyle ışığım yanmadan alırsan çeyreğin üstünü sıyırıyor böyle. hortumlayan böyle yakalanıyor artık, tamam mı? Hani bitirene Oradan- kadar bitmiyor saatlerce. Ortalama yakıta da bakabilirsin bu arada. Ortalama yakıta şimdi sürüşte birazdan değineceğim. Çünkü biraz benim arttırmam lazım. Hadi görüşürüz. Buna mı basıyoruz? Ona basıyoruz aynen. Evet, direksiyon yumuşadığında anlıyoruz herhalde. Evet, Gitmeye aynen. hazır olduğunu. Gitmeye hazır olduğunu. Eğer motor sıcaksa Naci'cim, bu araç hibrit, bilgi vereyim. Yani seninki gibi böyle eski nesil bir dizel değil. Elektrikli motorla hareket etmeye başlıyor. Böyle şeylerle alakalı bilgin de olsun. Belki bir gün hani Auris'i buna çevirme ihtimali olursa diye bilgi de vermiş olayım. İstiyor zaten. Vallahi. Çok beğeniyor bunu. Yani Hı. kadınların ilgisini çekiyor. Evet, bayağı çekiyor ilgisini. O zaman ufaktan yol alalım. Hadi bakalım. Nasıl? Evet, iki elle tutuyoruz lütfen. Aha. Yani lütfen şu an. Bir dönem sürüş eğitmenliği de yapmıştım var arkadaşlar. Önünde pedal yok ama şu an. Aynen, pedal yok. Şey var, elektrik park freni var. Çalışmıyor. Solsa? Sol, sağ, sol yapalım ya. Sol? Aha, sol yapalım. Sinyal devam ettik. Burada şey olmaz, sıkıntı olmaz. Yazılım yok ama keser mi seni acaba? Ya güzel araba ya. Sonuçta hani yenilesin. İş görmüyor. Tamam. Şöyle 60'a 70'e kadar çok sakin gidebilirsen şey yapıyor. Mümkün mertebe eğer pillerin durumu da doluysa elektrik modda gidiyor. Ekranda bak, şu an ev görüyorsun mesela. O ev yazısını görürsen EV, Electric Vehicle, mümkün mertebe elektrikli modda gidiyor. Yani elektrikli motoru kullanarak gidiyor. Ama sert bir kullanım yaptığın zaman yani bu aracın hiçbir avantajını kullanamıyorsun. Bir de böyle şehir içi ağırlıklı kullanıyorsan, işte dur kalk trafiğin bol olduğu, ışığın bol olduğu bir yerde kullanıyorsan hibrit otomobillerin daha çok artısını kullanabiliyorsun, görebiliyorsun. Bu gibi bilgileri de vermiş olayım size Naci Beyciğim. Teşekkür ederim Eren Beyciğim. Ne demek, her zaman. Yakıt tüketimi nasıl? Ya benzinli bir araç için İstanbul trafiğinde kullanılır sonuçta bu araç. Evet, ve sabahtan beri kullanıyoruz. Çekime yetiştik, odur budur derken 5.6 gerçekten çok güzel bir rakam. Bayağı güzel bir rakam. Bu arada bu 1.8 litrelik bir atmosferik makineye sahip. Onun için biraz yüksek vergi dilimine kalıyor. Henüz böyle hibrit araçlara devletin çok sıkı bir teşviği olmadığı için vergi anlamında da biraz eli aslında güçsüz. Yani ilk satın almada çok bunu firmalara yansıtmamaya çalışıyor ama periyodik vergi dönemlerinde mesela bunun bildiğim kadarıyla 3000 küsürlerde bir vergisi var. Yani öyle bir rakam yani. Yüksek biraz. Motor bu arada biraderim 122 beygir. Bir oturunca gaza fena değil. Böyle biraz ses mes geliyor ama o da tabii atmosferik makine olacak. 0-100'e 11 saniye. Ara hızlanmalar falan fena değil ama yani çok böyle hani performans beklenti yüksekse bu değil doğru adres. Mesela 1.2 turbosu var bir de bunun. O muhtemelen daha iyi şeyler söyler sana hani performans anlamında. Şimdi günün sonunda ben bir X6'ya geçeyim. X6'da direksiyona bir de ben geçeyim. Ondan sonra seninle 240 bin lira hangisine verilir onun bir kritiğini yapalım istiyorum. Evet, ufaktan yola çıkalım diyorum Naci'cim. Şöyle bir, benim koltuk kısmı tabii şöyle bir bak, tuşlarda falan ufaktan böyle trim sesleri geliyor ama Atışı da yeni değiştirdim. bak bu indirmiyor mu el frenini? Hayır. Neyse. Eski nesilde öyle işte mesela. Auto hold varmış ama. Auto hold varmış. Hakkını yemeyelim. Bir de bu arkadaşın kalbi bayağı sağlam. Makine çok sağlam. Standart haliyle bile, ki bu arkadaş biraz uğraştı onunla. Ona geleceğim birazdan. Hissiyat çok iyi. Yani evet.
büyük, böyle yüksekte, heybetli bir şeyde olduğunuz hissiyatı fazlasıyla veriyor. Sürüş modu gibi bir şey yok galiba. Var, spor alabiliyorsun. Yani spor, yani şanzımanım var, doğru. Evet. Ama yani şasiye etkileyen bir şey yok. Nasıl hızlı ya? Buradan da atabiliyorsun direksiyon. Ha, direksiyondan da aynen. Çektiğinde yükseltiyor, bastığında düşüyor. Oha. Sen bunu bayağı gıdıklamışsın ha. Oğlum ne yaptın? Manyak ya. Güzel olmuş tabii. Abicim çok tatlı ya. 0-100 iyidir ha bayağı bunun. Yani bayağı biz iyiymiş. öyle süre olarak ölçtüğümüzde orijinalde 6.8. Hani telefonla kamerayla çektiğimiz kadarıyla artık gördüğümüz Hayır. yani 6 civarlarında yine. Vallahi dostum çok güzel olmuş. Ya günün sonunda 230.000 hangisine verilir arkadaşlar bilmiyorum. O nokta gerçekten aynen şey yapamadık. Yani ikisinin de kendine göre artıları eksileri var. Bu arada vergisi ne kadar? Bunun. Bu senekine daha bakmadım da 2.465'ti geçen sene. 6 aylık. Bu sene de herhalde 2.600 civar falan oldu. Yani toplamda 5200 gibi Yani bir şey. 5200 yıllık vergi ödüyorsun toplamda. Peki şimdi ikinci el böyle premium bir araç, özellikle seninki gibi neredeyse 10 yaşına gelmiş bir aracı almayı düşündüğünde insanlar en çok böyle akıllardaki soru işareti işte yürütme maliyetleri, servis maliyetleri, bu gibi periyodik bakımlar, bu gibi masrafların çok olabilme ihtimalinin daha yüksek olması bu tip araçlarda. O konuda nasıl? Yani o konuda normal binek araçların nasılsa bunun da aynı şekilde herhangi bir özel BMW servisine de gidebilirsiniz. Normal kendi servisine de gidebilirsiniz. Zaten fiyat farklarını insanlar biliyor özel servisle dışarıdaki servislerin arasındakini. Tamam, bakım 10.000'de bir mi periyodik bakımlar? Ben 10.000'de bir giriyorum. 15.000 diyor ustaları. Neye patlıyor abi ortalama? Yani gidip her şeyini değiştirirsen polen filtresi ne kadar? Bunun polen filtresi birazcık pahalı. Diğerleri ucuz. Yani 1000 liraya patlıyor öyle söyleyeyim. Ortama 1000 lira diyorsun. Anladım. Peki bunun haricinde X6'nın benim bildiğim, yani bu kasanın büyük böyle bir enteresan bir kronik problemi yok. Senin bildiğin var mı? Kronik Değişik hiçbir bir şey sorun var mı? yok. Senin bunda karşılaştığın değişik bir durum oldu mu? Kronik sorun olarak. Kronik değil de yani enteresan bir sana ekstra maliyet çıkaran neler oldu? Oldu mu Yani ya da? bu arabanın mesela aksları, aks kafaları bunlar kronik olarak bozulduğu söyleniyor. Mesela ben bir çıtırtı olduğu için kompresini değiştirdim. Kendim alıp ustama götürdüm, değiştirdi. Evet. Poryoları hani bilya deniyor sanayi ağzında. Onlar sorun çıkartıyor ama onların da tanesi mesela bu arabanın 250 lira. Evet. Öyle Yani, paralar yani. Evet yani normal bir arabanın nasılsa bunun da öyle. Ha bu arada ne yaktığını söylemedim değil mi? Naci 9.8 ile geldi çekime. 9.8 litre yakıyor. İstanbul için dolaşıyor. İstanbul içi dolaşımda. Arada zaten Hatay'a gidiyorsun, Antep'e gidiyorsun. Uzun yolda nasıl oluyor tüketim? Karma test tüketimi mesela. Uzun yolda da yani ben yazılımdan önce açıkçası 9'larda gidiyordum yine. Yazılımdan sonra 8.3 ile gittim mesela en son Hatay'a gittiğimde. Evet, ya daha düştü. Aşağı Evet, düştü. uzun yolda basmazsam ben basmıyorum, kendimi tutuyorum. Yani 110-120 aralığında gittiğimde o civarda yani 8.3'lerle falan gidiyorsun. Eyvallah. Dostum teşekkür ettik. Ne demek her zaman. Ağzına sağlık valla. Sonraki arabamı yine getireceğim. Aynen getir. Hepsine getir. Otomobil dünyamda sana her zaman yer var. Eyvallah. İyi ki varsın. Görüşürüz arkadaşlar. Varsa sorularınız, bahsettiğiniz şeyler alta sorun. Cevaplayalım. Görüşürüz.